Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli hepiniz çok iyisinizdir. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bugünkü açılım konumuz aklınızdaki kişi kaderinizde var mı? Yani aklınızdaki kişiyle evlenecek misiniz? Bunun üzerine olacak. Bu açılımı her ilişki türünde olanlar izleyebilir. Yani ister platonik olun, ister eski partneriniz olsun, ister eski eşiniz olsun, ister şu anki sevgiliniz olsun, hiç fark etmez. İlişki türünüz ne olursa olsun hepinize uygun bir açılım olacak. 3 farklı destem var yine. İlk destemizde sarı kedi, ikinci destemizde nazar boncuğu, üçüncü destemizde de mavi kedi var. Birazdan ekrana yakın çekimleri gelecek. İsterseniz destelere göre, isterseniz objelere göre seçim yapabilirsiniz. En çok çekildiğiniz bir desteği seçin, ardından hemen başlayalım. Sarı kediyi, yani birinci desteği seçen sevgili arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi aynı zamanda evleneceğiniz kişi mi olacak? Tılsım yedilisi, güneş kartı, değnek altılısı, kupa yedilisi, ay kartı, kılıç beşlisi. Düşüncelerine biraz daha bakalım. Sonra planlarına bakacağız. Şuradan da biraz detay alalım, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi neye bakmak istedim? Öncelikle şu anda size karşı bakışı nedir ve yakın gelecekte nasıl değişecek, buna bakacağız. Yani size olan duygu ve düşüncelerine şu an bir göz atalım. Öncelikle benim şu an ilk gördüğüm şey birçoğunuzun ilişkisinin veya iletişiminin sonlanmış olduğu, aranızda bazı sorunlar oluşmuş olabilir ya da engeller vardır, onu aşamamışsınızdır ve bu ilişki veya ilişkiniz yoksa iletişiminiz bir bitişe sürüklenmiştir. Bu arada arkadaşlar, hem iletişim hem ilişki diyorum. Şu konuda bir anlaşalım. Platonikseniz de, yani hiç ilişkiye başlamadıysanız da, flörtseniz de ilişki diye bahsedeceğim. Bunun ayrımını, hani ikisini birden belirtmeyeyim artık. Ama siz ilişki dediğimde o aranızdaki durum, iletişim olarak anlayın, flört ve platonik olanlar. Şimdi devam ediyorum. Birçoğunuzun ilişkisi bitmiş arkadaşlar, sonlanmış gözüküyor. İlişkiniz bitmediyse bile bitmeye ramak kalmış artık. Çok sağlıksız bir ilişkiniz var diyebilirim. Ancak onun gözünde hala bitmemişsiniz. Sizinle ilgili bir şeyler düşünüyor bu kişi.
planları var. Hatta size karşı bakışında Güneş kartı geliyor. Bu size karşı aslında pozitif bir bakış açısı olduğunu gösterir. Aranızda ne yaşanırsa yaşansın, o sizin kalbinizi biliyor. Tartışsanız da, ona kötü şeyler bile söyleseniz, o sizin iyi biri olduğunuzu biliyor. Bu yüzden size çok da kızmamış arkadaşlar. Yani en azından şu anda size bir kızgınlığı yok. Aksine size bir zaafı var diyebilirim. Çünkü sizi çok beğeniyor, çok hoşuna gidiyorsunuz. İçten içe sizi her zaman takdir ettiğini görüyorum. Aslında sizinle yoluna devam etmek istiyor, ancak şu anda bir düşünme sürecinden geçiyor. Biraz pasif bir enerjide görüyorum onu. Sadece zihninde planları var. Daha hayata geçirmemiş, geçirecek ve bakacağız. Burada tamamlanma düşünceleri var. Yani sizinle devam edip ileriki zamanlarda evlilik düşünceleri var aslında. Bunu sizinle tecrübe etmek istiyor. Yani evliliği sizinle aynı çatı altında yaşamayı tecrübe etmek istiyor. Tam da bununla ilgili planları var. Ancak bu kişinin bir üzüntüsü var arkadaşlar. Bu konuyu açmayacağım çünkü hepinizde neden üzüldüğü farklı olacağı için ihtimalleri boşuna saymayacağım. Ama siz anladınız. Belki ayrılığınızla ilgili, şu anki durumunuzla ilgili bir üzüntüsü olabilir. Şu an ben onu sizin yokluğunuzdan ötürü çok üzüldüğünü görüyorum. Bir şeyleri nasıl düzeltecek, nasıl eski haline getirebilir? Bunu düşünüyor. Şu anki açılıma baktığım zaman bu kişinin, kaderinizdeki kişi olma olasılığı çok yüksek gözüküyor. Ama yakın geleceğe bakalım. Yakın gelecekte işler birazcık karışıyor gibi arkadaşlar. Sizi daha fazla hayal etmeye başlayacak. Ancak bu kişinin kafasında aşamadığı bir problem var. Onu aşamadığı için sürekli kendiyle bir çatışma halinde. Belki bu kendi çatışmasını size de yansıttı. Çünkü sürekli de bir taktik yapma peşinde olduğunu görüyorum. Politika kartı çıktı. Yani ikili oynadığını görüyorum. İçi başka, dışı başka. Ama bence bu açılımda bu kötü anlamda değil. Yani bu insan normalde kötüdür de size iyi yüzünü gösteriyor anlamında değil. Aslında bu kart o anlama gelir ama ben yanındaki kartlara baktığım zaman ve diğer kartlara baktığım zaman duygularını bastırdığı için aslında size daha fazla sevgisi varken bunu göstermediğini görüyorum. Yani daha iyi bir insan, daha duygusal, daha derin bir insanken duygularını bastırdığı için size kendini kötü biri olarak yansıtmış olabilir. Yani onu yanlış anlamış olabilirsiniz. Belki de diyorsunuz ki beni gerçekten sevip sevmediğini bilmiyorum. Hiç de emin olamadım diyor olabilirsiniz. Çünkü size göstermemiş ki yakın gelecekte de göstermeyecek bir süre. Ben bunu çok yakın bir gelecek için açtığım için biraz daha uzak vadeye birazdan bakacağız. Ama ister şu anda ister gelecekte bu kişinin aklı sizde. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ancak bir şeyleri zamana bırakmış, sabır enerjisinde. Gelecekte bir seçim yapmak isteyecek. Tamam mı, devam mı seçimi olacak onun için. Yani bu ilişki sonlanmalı mı yoksa köklenmeli mi? Yani ya tamamen bitecek diyor ya da ben bu insanla evleneceğim diyor. Bunun seçimini yapacak yakın gelecekte. Çok kritik bir karar onun için. Tam da bu noktada ben daha ileriki vadeye bakmak istiyorum. O seçimi çok önemli. Hangi kararı verecek? Bu açılımın kaderini belirleyecek olan soru. Hemen hızlıca seçimine bakalım. Aklınızdaki kişi gelecekte sizinle ilgili nasıl bir seçim yapacak? Neler yaşayacaksınız onunla? Aklınızdaki kişi gelecekte size dair nasıl bir seçim yapacak? Nasıl planlarla gelecek? Ama bakın kupa altılısı. Gelecekte sizi çok özleyeceğini görüyorum ben. Bence şu anda gerçekten de aranızda bir soğukluk var ya da ayrılık oldu.
Çünkü sizi özleyeceğine göre, geçmişe nostalji yapacağına göre burada bir bitiş, bir sorun yaşanmış yani geçmişte ki sizi özlüyor, tekrar istiyor. Bu arada tam da üstüne de bir kupa asımız geldi. Yani bu demek oluyor ki size olan özleminden ve artan sevgisinden dolayı size bir adım atacak. Hala beraberseniz de aranızdaki durumu düzeltmek için bir şey yapacak yani sizin için. Aziz kartı sizinle ilgili niyetlerinin ciddi olduğunu gösterir. İlişkinizi topluma duyurmak istediğini gösterir. Ki hemen yanında gelen kupa prensiyle birlikte bunu sevgisi için yapacağını görüyorum. Yani arkadaşlar bu kişi sizinle evlenirse sevdiği için evlenecek. Başka hiçbir şey için değil. Tılsım prensi geldi. Kılıç kraliçesi. Değnek şövalyesi. Değnek yedilisi. Kupa kraliçesi. Bir tane daha alayım. 9 oldu. Güneş kartı geldi. Şimdi arkadaşlar bu kişiyle devam edeceğiniz artık gayet net. Ama siz ona bir konu yüzünden dargınsınız. O da tam da bu konuyla ilgili bir mücadeleye girecek yakın zamanda. Belki kalbinizi çok kırdı. Belki sizi yüzüstü bırakıp birden gitti, iletişimi birden kopardı. Belki çok anlamsız triplere girdi. Çok anlamsız hareketler yaptı. Yani burada size yaptığı bir şey var. O sizin çok gücünüze gitmiş. O da bunu çok iyi biliyor. Bu yüzden bunu düzeltme arayışına girecek gelecekte. Ve bunun için mücadele edeceğini görüyorum ben. Siz kılıç kraliçesiyken bakın onun yapacağı hamlelerle birlikte, çabalarla birlikte kupa kraliçesine dönüşüyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki şu an soğuk ve kırgın bir enerjideyken bakın yumuşak bir enerjiye bürünüyorsunuz. Yani sizin kalbinizi yumuşatacak. Tam da yanında güneş kartı geldi zaten. Sizin gönlünüzü alacak. Her neye kızdıysanız arkadaşlar. Küçük veya büyük olması hiç problem değil. Çünkü o ne yapacağını çok iyi biliyor. Gayet de her şeyi düzeltecek diye görüyorum. Eğer aranızda fazla bir problem yoksa da ilişkinizi daha iyi, daha stabil hale getirecek. Daha istikrarlı bir ilişkiniz olacak. Bence bu kişinin size olan sevgisine güvenin. Gerçekten sizi çok seviyor ve çok önemsiyor diyebilirim. Ancak duygularını gösterme konusunda birazcık yetersiz kalıyor. Ben bunu görüyorum. Dedim ya size olan sevgisi fazla ama bunları bastırıyor, baskılıyor. Yani içinde yaşıyor size olan hislerini. Size sanki sevmiyormuş gibi, sanki sizi çok da umursamıyormuş gibi davranmış olabilir. Çünkü ben öyle bir enerji aldım bu kişiden. Sizinle ilgili gelecek planları olduğunu ben size net bir şekilde söyleyebilirim. Sizinle gönül eğlendirmiyor yani. O yüzden diyebilirim ki kaderinizdeki kişi olma olasılığı hala devam ediyor. Ancak ben net bir şey alamadım. Yani evet bu senin kesinlikle kaderinde olacak kişi cevabını alamadım. Bu desteden de seçim yapmak istiyorum. Bakalım gelecekte bir şeyleri düzelteceğini görüyorum ben hep. Bir şeyleri iyileştirecek, düzeltecek, yol almaya devam edeceksiniz. Ama işte sonra ne olacak? Ona bakmak istiyorum. Bakın burada gizli hayran kartı var. Tam da söylediğim gibi. Sizi gizli gizli seviyor. Size yansıttığı sevgiyle kalbindeki sevgi çok farklı. Aşk kartı geldi bu arada. Güçlenen bir aşk var gelecekte.
Tam da arkadaşlar kadersel buluşma var. Yani kaderinizdeki kişi bence bu kişi, çünkü aranızda önemli bir bağ var diyor. Ama bu kişi birazcık duyguları abartacak gibi. Çünkü burada bir bağımlılık var. Yani aşk bağımlılığı, tutku bağımlılığı. Tamam, size olan hisleri artacak, tutkuları, arzuları artacak ama biraz sağlıksız bir şekilde size bağlanacak diyebilirim. Bağımlı olacak. Belki bu bazılarınızın hoşuna gidecek olabilir. Yani sizi bu kadar çok istemesi, gereğinden fazla sizi araması, sürekli nerede olup ne yaptığınızı sorması, belki çok da özgür ruhlu değilseniz hoşunuza gidecek olabilir. Ama özgür ruhlu arkadaşlar, çok sıkıntıya, zora gelemeyen, yani bir insanın onu çok bunaltmasına gelemeyen arkadaşlar sizi belki birazcık sıkabilir. Ama onunla kadersel bir buluşmanız var. Yani boş yere bunları yaşamıyorsunuz, onu söyleyebilirim. Yalnız bu kişi birazcık rahatına düşkün biri. Bu zaten ilişkinizde sıkıntı yaratmış gibi duruyor. Bu yüzden de kendini size tamamen açmıyor olabilir. Ana nedeni bu olabilir. Çünkü size olan duygularını net bir şekilde söylerse rahatı bozulabilir. Onu düşünüyor. Çünkü sizinle devam etmesi evlilik demek. İleride evlenmek zorunda sizinle biliyor. Çünkü nereye kadar gidecek bu ciddi ilişki? Bu yüzden biraz kaçak oynuyor diyebilirim. Sizin aranızda bir düşman var. Buna dikkat edin. Sizin iyiliğinizi istemeyen, belki sizi ayıran, belki o kişinin kanına giren biri var. Belki birçoğunuz bunun kim olduğunu anladı. Eğer anlamadıysanız da böyle biri var yani. Belki partneriniz sizi başka biri için terk ettiyse o kişi de olabilir. Yani aranızda biri var. Ama atılacak bir mesajla birlikte her şey düzeliyor. Yakın gelecekte mesajlarınız sıklaşacak gibi duruyor. Ve o sıklaşan mesajlar duygularda yoğunlaşmaya sebep olacak. Aranızda güçlü bir çekim olacak. Sonrasında önce duygularınız yoğunlaşacak birbirinize karşı. Sonra da fiziksel çekiminiz artacak. Ondan sonra bir zaten bağımlılık enerjisi geliyor. Siz de ona bağımlı olabilirsiniz bu arada. Yani karşılıklı bir durum olabilir burada. Çünkü ben gelecekteki enerjinize baktım. İlişki enerjinize. Bu yüzden karşılıklı olarak birbirinize bağlanacaksınız. Ve evet, evlilik kartı çıkmadı arkadaşlar. Ama kadersel buluşmalar yaşadığınızı söyleyebilirim. Bu çok net geliyor. Yani onunla öyle alelade bir yerlerde işte konuşup, görüşüp her şey bitecek diye bir şey yok. Bu kişi hayatınıza boş yere girmemiş belli ki. Hayatınızın ileriki dönemlerinde de onu göreceksiniz. Bir tane daha alayım sonuç olarak. Özleme kartı çıktı. Seni düşünecek diyor. Yani dediğim gibi gelecekte yoğunlaşan duygularınız çok güçlü ya. Gerçekten yani aranızda bir sorun olmasa bile, her gün görüşseniz bile birbirinizi özleyeceksiniz gibi duruyor burada. Şimdi bir de net birkaç kart seçelim. Net enerji alalım gelecekten. Kaderinizdeki kişi ise ne olacak yani? Nereye kadar gidecek bu ilişki? Ve bu noktalayan bir kart oldu aslında. Tam da dedim ki bu kişi kaderinizdeki kişiyle nereye kadar gidecek? Yüzük kartı çıktı. Yüzük kartı demek zaten anlamışsınızdır. Alyanstan bahsediyor. Evliliğe kadar gidecekmiş. Çok da net verdi. Ancak bunun zamanı birazcık uzayabilir sadece. Çünkü bu cevabı alana kadar birçok kart seçtik. Yakın gelecekte evlilik beklemeyin yani. Birazcık daha uzak bir gelecekte bu kararı alacaksınız.
Çünkü öncesinde yaşamanız gereken, çözmeniz gereken şeyler var. Sizin aranızda bir şeylerin artması gerekiyor. O etkileşimin, o çekimin, aşk duygusunun artması gerekiyor. Ondan sonra bunlar yaşanacak. Ama çabalar ondan geliyor mesela. Bu çok net. Siz bir şey yapmayacaksınız. Siz sadece oturun, gönlünüzün alınmasını bekleyin. O zaten her şeyi yapacak olarak gözüküyor. Ve o kadar net geldi ki. Ev kartı geldi. Daha ne olsun ki arkadaşlar? Şu iki kart aslında açılım konumuzun, yani açılım sorumuzun tam bir cevabıydı. Önce yüzük, sonra ev. Yani evleniyorsunuz, hayırlı olsun. Daha da bu iki kart üzerine kart açmayacağım. Çünkü çok net şeyler söyledi. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Evet, aklınızdaki kişi aynı zamanda kaderinizdeki kişi olacak. Ancak doğru zamanda bunlar gerçekleşecek. O zamanı sabırla beklemelisiniz. Sadece şu an yapabileceğiniz şey bu. Üzülmeyin, dertlenmeyin, aranızdaki sorunlara üzülmeyin, kafanıza takmayın. Çünkü sizin olan size gelecek. Hep bu mottoyla yaşayın. Ve bu enerjiyi bir an önce hayatınıza çekmek için yorumlara evet yazabilirsiniz. Aynı zamanda abone olup videoyu beğenirseniz de alma verme dengesini sağlamış oluruz ve daha sağlıklı bir hayat yaşarız. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Nazar boncuğunu, yani ikinci desteği seçen arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi, kaderinizdeki kişi mi? Önce duygu ve düşüncelerine bakalım. Sonra neler olacağına bakarız. Kılıç yedilisi, İmparator, Kupa üçlüsü, Adalet, Ermiş, Değnek ası. Duygularına, düşüncelerine biraz yoğunlaşalım. Politika, farkındalık, ödün kartı geldi. Yakın geleceğe yeni vizyon, tecrübe etme, bilinç kartı geldi. Şuradan da birkaç kart alalım. Evet. Önce şu anki size karşı bakışına bakmak istiyorum. Size bakışında iki tane sevimsiz kartla başladık. Bir tanesi kılıç yedilisi, bir tanesi politika kartı. İki farklı desteden de aynı kart çıktı ve ilk kartta çıktı. Yani size karşı dürüst olmadığını ve güven vermediğini gösterir. Çok fazla kaçak dövüşmüş, gerçek niyetini göstermemiş, gerçek duygularını size göstermemiş. Zaten imparatorda da mesafeli bir enerji vardır. Ego seviyesi yüksektir. Siz onun ne yapmaya çalıştığını, sizi gerçekten sevip sevmediğini belki asla anlamadınız. Hiçbir zaman bunu belli etmedi. Sizi sevdiğini söylüyorsa bile bundan emin olamamış olabilirsiniz. Yani size sevdiğini söylüyordur ama öyle hareketler yapıyordur ki size, ya beni seven insan böyle mi yapar ya diyorsunuzdur belki. Bu nasıl bir sevgi diyorsunuzdur. Size yalan söylemiş olabilir, ihanet etmiş olabilir. Canınızı yakmış gibi gözüküyor. Yani burada çok tatsız, sevimsiz şeyler var aslında.
Öncelikle onun bir karakterinin değişmesi gerekiyor. Çok fazla her şeyi ben bilirim, her şey benim istediğim gibi olacak diyen bir insan. Yani ilişkiyi, aranızdaki iletişimi hep bir yönlendirmeye çalışmış. Ve ilişkinizi üst seviyelere taşımamış gibi gözüküyor. Bir yerde kesilmiş. Kupa üçlüsü var. Hatta flörtseniz veya platonikseniz hep o aynı enerjide kalmış olabilirsiniz. Yani ilişkiye taşıyamamış olanlarınız var aranızda. İlişkiye başladıysanız bile çok da ileriye götürmemiş gibi görüyorum ben burada. Sonradan pişman olmuş, sizinle ilgili bir farkındalığa ulaşmış ama iş işten geçmiş o zaman da. Hatta şu anda sizin değerinizi daha fazla anladığını görüyorum. Size karşı yaptığı davranışları düşünüyor. Hata yaptığını düşünüyor. Keşke ona daha fazla şey verseydim diyor. Keşke ona sevgimi daha fazla gösterseydim. Daha fazla fedakarlıkta bulunsaydım diyor. Aranız şu an kötü olabilir bu yüzden. Belki konuşmuyorsunuz, belki bitti ya da hani çok sağlıksız bir ilişkiniz de olabilir. Burada yolunda gitmeyen şeyler var. Çünkü şu iki kart bana bunu gösteriyor. Size dürüst olmadığı için, size çok bir şey vermediği için duygu cimriliği yapmış. Belki maddi anlamda da cimrilik yapmış olabilir. O yüzden diyor ki keşke ona daha fazla verseydim. Çünkü aynı zamanda bu dedim ya, kılıç yedilisi 2 tane geldi. Aynı zamanda kırbaç kartı da var. Yani bu da saldırganlığın, tartışmaların kartıdır aslında. Sizinle fazlaca çatışmış olabilir. Çok fazla üzerinizde otorite kurmaya çalışmış. İmparator kartında da geldi. Sizin üzerinizde bir hakimiyet kurmaya çalışmış. Bunu da çok sinsizce, kurnazca yapmış. Belki birçoğunuz onunla uzaklaştıktan sonra bunların farkına vardı. Hatta sizde travma olmuş bile olabilir. İlişki esnasında anlamamış olabilirsiniz onun yaptıklarını ya da anladınız ama konduramadınız. Bu arada arkadaşlar hep ilişki diyorum ama flörtseniz ve platonikseniz iletişim demem lazım sizin için ama siz bunu ilişki olarak düşün. Sonuçta aranızdaki durum da bir ilişki türüdür. O yüzden ilişki diye bahsettiğimde aranızdaki o durumu, o iletişiminizi düşünün. Konumuza dönecek olursak sanki sizi bir nevi cezalandırmış gibi görüyorum ben. Neden bu tür oyunlara girdi? Neden bu kadar çok üstünüze geldi? Bilmiyorum. Belki karakteri öyledir. Umarım gelecekte değişir. Çünkü çok kötü enerjiler aldım ben şu anda onda. Bir şeylerin farkına varmış. Evet, o güzel. Birazcık pişmanlık durumu seziyorum ben burada. Aklı başına gelmeye başlamış. Ki burada bahçe kartı da var. Düşüncelerinin ve karakterinin iyiye doğru gittiğini gösterir. Bu güzel bir gelişme. Şimdi yakın geleceğe bakalım. Adalet kartıyla açtık. Demiştim ya zaten bir şeylerin farkına varmış, pişman olmuş. Haksızlık yaptığını düşünecek yakın zamanda size. Sizinle ilgili bir yeni bakış açısı kazanacak. Size bakışını değiştirecek yani. Daha ciddi niyetlerle sizi düşünmeye başlayacak. Geçmişte çok da ciddi niyetler göremedim. Hatta bazılarınızda vakit geçirmek için konuşmuş olabilir. Ama geleceğe baktığımda şu andan ve gelecekten çok daha farklı bir enerji görüyorum. Niye derseniz bakın burada ev kartı var. Ev demek ciddiyet demektir. Evlilik düşünceleri demektir. Tam da yanında bir kalp kartı aldım. Yani size olan artan duygularından dolayı sizinle aynı çatı altında yaşamak isteyecek. Sizinle ileride evlenmek isteyecek. Bu yüzden ben şöyle diyebilirim. Şu anda bile sizin kaderinizdeki kişi olma olasılığını çok yüksek veriyor. Birazdan daha detaylı bakacağız geleceğinize. Nerede kaldık? Şimdi adalet kartı geldi. Yakın gelecekte. Ermiş kartımız var. Burada diyor ki sana yaptığı haksızlıkları düşünecek. Bunların farkına varacak ama bir süre
Onu içinde yaşayacak. Çok fazla sorgulayacak kendini. Çünkü size yapması gerekenleri yapmamış bence. Alma verme dengesi bozukluğu var sizin durumunuzda. Ya sizden daha fazla gitti ya da o size vermesi gereken şeyleri vermedi. Hatta vermesi gereken şeyleri de geçtim. Onun yerine siz onları ona vermişsiniz gibi duruyor. Çok da bir şey yapmadığını görüyorum ben. Hep bir çatışma, hep bir anlaşmazlık, sinsilik, yalan, güvensizlik, arkanızdan iş çevirme, ikili oynama, maske takma, yüzünüze ayrı, arkanızdan ayrı konuşma. Yani burada çok şey var. Daha da bu kasvetli enerjilere girmeyeyim. Ama hep böyle üzerinizde bir etkisi olsun istemiş. Onun sözü geçsin istemiş. Yani siz onun sözünü dinleyin, onun sözünden çıkmayın. O bir ilişkide, bir iletişimde ne istiyorsa onun kurallarına göre oynayın istemiş. Eğer bunu kabul etmediyseniz sizden uzaklaşmış olabilir. Kabul ettiyseniz de bu sefer sizi hafife almış olabilir. Gelecekte bakın size bir adımla geliyor. Büyük ihtimalle aranız bozuk ya da ayrısınız ki burada bir iletişim, adım enerjisi var. Ama güzel niyetlerle gelecek. Hatasını anlaması çok güzel. Yine içinde bir yerlerde erdemli bir insan yatıyor demek ki. Çünkü herkes hatasının farkına varamaz. Bazıları hep haklıdır. Ama sizin aklınızdaki kişi bu tutumunu yakında bırakıyor. Yeni bir vizyon demiştik. Yeni bakış açısı geliştirecek, tecrübe etme. Sizinle ilgili planları var, geleceğinize dair ve bilinç kartı var. Şu anda da sizi çok düşünüyor ama gelecekte bayağı bir aklında yer edineceksiniz. Onun zihnini ele geçirecek olabilirsiniz. Yani dikkati, düşünceleri tamamen sizin üzerinize yoğunlaşmaya başlayacak. Zaten bunları söylemiştik. Tekrar üstünde durmayalım. Ev ve kalp kartı size ciddi niyetlerle gelecek demiştik. Kaderinizdeki kişi olma olasılığı da dediğim gibi şu an çok yüksek. Ama hadi bir geleceğe bakalım. Kaderinizdeki kişi mi? Evlenecek misiniz? Neler olacak? Buna bakalım. Gelecekte bu kişiyle neler olacak? Kaderinizdeki kişi midir? Aklınızdaki kişi kaderinizdeki kişi mi? Değnek altılısı, tılsım ası, aziz kartı, tılsım ikilisi, değnek kralı, tılsım üçlüsü, değnek ası, kılıç yedilisi, imparator ve kılıç üçlüsü geldi. Arkadaşlar bu kişi çok zor bir kişi. Yani haberiniz olsun. Evet size daha farklı davranacak bir, evet farkına varmış, farkındalık kazanmış size karşı ama huylu huyundan da vazgeçmiyor işte. Bakın burada yine az önceki gibi kılıç yedilisi ve imparator kartı yan yana geldi. Evet bir süre size iyi davranacak. Hatta aziz kartında ilişkiyi topluma duyurma isteği de vardır. Ki bakın bu kişi size yakın zamanda eğer iletişiminiz yoksa ayrıysanız kesinlikle bir iletişime geçecek. Hatta gerçekten de sizinle ciddi niyetlerle geçecek. Gayet güzel. Topluma duyuralım, herkes bizi bilsin, herkes tanısın. Bunu
rahat rahat artık söyleyebiliriz düşüncesiyle geçecek ama bir süre sonra bir kararsızlığa düşecek. Yani bir ikileme düşecek. Ya topluma duyurursak ama bunun geri dönüşü yok ki. Yani onunla bir ilişkiye başlarsak ya da onunla evlenirsem bunun geri dönüşü yok diye böyle bir iki düşünce arasında kalacak. Ama yine de neyi seçecek biliyor musunuz? Bir şeyleri tekrar başlatmak ya da mevcut ilişkiniz varsa daha sağlam adımlarla ilerleme düşüncesiyle sizinle devam edecek. Burada kral enerjisi var. Değnek kralı ve tılsım üçlüsü. İlişkiyi eskisinden daha derin, daha sağlam bir konuma getirmekten bahseder. Karşı taraftan bu çaba gelecek, bu adımlar gelecek ve siz onunla bir süre daha yolunuza devam ediyorsunuz. Bunda bir problem yok. Ancak o ilişkiyi kurdunuz, istikrarlı ve güvenli bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz ya. Bakın onun tarafından ilişki tekrar yüzeyselleşmeye başlayacak birden. Çünkü eski haline tekrar geri dönecek. Yani dikkatli olmanız gereken bir kişi. Burada bir kalp kırıklığı var. Kılıç üçlüsü geldi. Kaderinizdeki kişi bu kişi olsa bile ona bakacağım tekrar. Sizi çok zorlayan bir kişi. Bu karar size kalmış. Böyle bir insanla yolunuza devam etmek ister misiniz? Bu sizin kararınız. Bir de gelecekte neler yaşayacaksınız? Şu an kaderinizde gibi durmuyor. Yani ileriki zamanlarda hayatınızda olacak bir kişi, ona eminiz. Hatta bir süre sizinle evlenmek isteyecek. Bu da güzel. Ama işte sonradan bir değişiklik var onda yine. Eski haline dönüyor. Gelecekte onunla neler yaşayacaksınız bakalım. Ve tekrar bir bitişiniz var öncelikle. O size geldikten sonra veya aranız bozuksa aranızı düzelttikten sonra ya da sevgiliyseniz şu anda bir süre daha güzel bir şekilde gideceksiniz. Daha ciddi olacaksınız. Sonra bir ayrılık var. Sonra bir engel var. Birbirinizi engelleyecek olabilirsiniz. Ama ev kartı var. Birbirinizden de kopamıyorsunuz bir şekilde. Hep dönüp dolaşıp birbirinizi buluyorsunuz. Çünkü hem o hem de siz onunlayken kendinizi güvende hissediyorsunuz. Evinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden aslında aranızdaki çekim güçlü olmasına rağmen partnerinizin zor karakterinden dolayı bir türlü bir şeyler olması gerektiği gibi ilerlemiyor. Ama bir ihtimal var. Bunlar 180 derece değişebilir diyor. Devam edelim o zaman. Sizi özlemeye başlayacak o ayrılıktan sonra, o engellerden sonra bir özlem enerjisi geliyor. Sizi düşünme enerjisi geliyor. Belki de evlenmeniz için önce bir ayrılık yaşamanız gerekiyordur. Her şeyde bir hayır vardır. Belki de sizin hayrınıza olacaktır bu ileriki zamanlardaki ayrılık. Ayrıysanız ikinci ayrılık diyeyim. Devam edelim. Kaderinizdeki kişi mi bu kişi? Yılan kartı geldi. Sinsiliklere devam. Kurnazlıklara devam. Yine bir ayrılık. Hep ayrıl barış mı ilerliyorsunuz acaba onunla? Yasal problemler diyor. Yolculuk kartı geldi. Çok değişik bir enerji var arkadaşlar aranızda ve aile kartı geldi. Ya ben burada ne görüyorum biliyor musunuz? Hani şöyle bir ilişki türü vardır. Sürekli birbirini yiyor ama birbirinden de kopamıyor. Hep de bir aradalar. Birbirinin yanından da ayrılmıyorlar. Onunla ayrıyken de olmuyor. Birleştiğinizde de olmuyor. Ama burada bilmiyorum yani siz hem ev kartı hem aile kartı geldi. Bu kişi sizin kaderinizdeki kişi. Siz onu böyle kabul edeceksiniz. Ama
Çok fazla anlaşmazlığa düşüyorsunuz arkadaşlar. Hatta geçmişte dediğim gibi sürekli ayrıl barış tarzı bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Kopuyorsunuz, birbirinizi özlüyorsunuz, yine birleşiyorsunuz. Ki burada bakın yasal konular geldi geçmişte, gelecekte pardon. Yasal konular, yolculuk ve aile kartı geldi. Belki de onunla çıkacağınız bir yolculuk her şeyi düzeltecektir. Artık resmi olarak bir birliktelik görüyorum ben çünkü. Şöyle olacak olabilir. Diyelim ki bir yerde küçük bir tatil yapmaya karar verdiniz ve aynı çatı altında güzel, hoş vakitler geçirdiniz. Ondan sonra size bağlanacak gibi. O çıkacağınız yolculuk sizin ilişkinizin seyrini değiştirecek. Ondan sonra evlilik gözüküyor size. Aile olacaksınız. Evet, bu kişi kaderinizdeki kişi ama yine de dikkat etmeniz gereken bir kişi diyebilirim. Bir de bunun bir zamanı var. Hemen bu evlilik gerçekleşmeyecek. Bakın gördüğünüz gibi kaçıncı kartlarda geldi bunlar. Hatta onunla ilerledikten sonra ayrılacaksınız demiştim ya. İlk ayrılıktan sonra da ciddi düşünmeye başlayacak. Ama ikinci ayrılıktan sonra artık her şey netleşiyor. Kesin karar. Sizin 2 ayrılık daha geçirmeniz gerekiyor. Biraz üzücü olabilir ama sizin birleşmeniz için, evlenmeniz için de bunların yaşanması gerekiyor. Yani ne diyelim? Hatice'ye değil, neticeye bakalım. Devam edelim. Son olarak bu desteden de biraz mesaj alalım geleceğinize dair. Kule geldi. Aniden bir şeyler olacak ama ne? Yine diyor bakın gelecekte ani bir bitiş olacak size. Büyük ihtimal şimdi de evliliğe dair bir kart alacağız. Evlilikten önce ne demiştik? Yolculuk demiştik. Gemi kartımız geldi. Bu da yolculuktan bahseder. Bir yola çıkacaksınız arkadaşlar. Bir şeylerin değişmesi için sizin bir seyahate çıkmanız ve baş başa kalmanız gerekiyor. Ama ben daha çok bulunduğunuz konumdan uzak bir yere gideceksiniz diye hissediyorum. Bunun yaşanması gerekiyor. Şimdi evet, tam da o yolculuktan sonra size daha sıcak, daha samimi bir şekilde yaklaşmaya başlayacak. Hani köpeklerin dostluğu nasıldır? Çok güvenilir hayvanlardır. Bize yoldaş olurlar. En iyi dostlarımızdandır. O yüzden tam da bir köpek enerjisiyle geliyor o seyahatteyken. Artık size güven vermeye başlayacak. Size daha yakın olacak. Size daha iyi davranacak. Daha dürüst olacak. En yakınınız olacak artık. Book kartı, kitap kartımız var. Yani onu daha iyi çözeceksiniz. Daha iyi anlayacaksınız artık. Bu yolculukta artık nasıl bir dönüşüm yaşayacaksanız, size karşı bakışında nasıl bir değişim yaşayacaksa artık her şey onunla çıkacağınız bir yolculuğa bağlı. Ve hani böyle patır patır dökülecek artık size orada. Evet, işte bu. Yalnız kartlar çok doğru ve sırasıyla gitmiyor mu? Yani az önceki kartlarla şu an seçtiğim deste de birebir aynı şeyleri söyledi. Aslında bir nevi teyit etmiş olduk. Ev kartı aynı çatı altında yaşamaktan bahseder, evlenmekten bahseder. O yüzden bu dediklerimi yaşadıktan sonra artık evleniyorsunuz. Şu an anladım ki evet, bu kişi kaderinizdeki kişi. Artık emin olduk. O yüzden bu yaşanacak ve yaşanmış kötü olaylara kafanızı artık takmayın. Sonuca bakın, sonuca odaklanın. Sonuçta evleneceğiniz insan mı? Evet. Size gerçek duygu ve düşüncelerini gelecekte açacak mı? Evet.
Size güven vereceğine göre tam istediğiniz kişiye dönüşecek. Onu kitap gibi okuyabileceksiniz artık. Bu kadar size karşı şeffaf olacak, net olacak. Ve evlilik kartını da aldığımıza göre artık sorumuzun cevabı kesin evet. Siz de bu enerjiyi çekmek için ve bu süreci hızlı yaşayıp bir an önce birleşmek için yorumlara evet yazabilirsiniz. Aynı zamanda abone olup beğeni de yaparsanız aramızdaki alma verme dengesini de sağlarız ve daha sağlıklı hayatlar yaşarız. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Üçüncü desteği yani mavi kedimizi seçen arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi sizin aynı zamanda kaderinizdeki kişi midir? Öncelikle size karşı bakışına bir bakalım. Duygu düşünceleri neymiş? Sonrasında geleceğinize bakacağız. Değnek şövalyesi, Joker kartı, kupa yedilisi kartı geldi. Yakın geleceğe bakalım. Kupa dörtlüsü, kılıç ası, değnek üçlüsü geldi. Düşüncelerine yoğunlaşalım. Size karşı duygu düşünceleri, bakışı nedir? Şu anda varoluş, tecrübe etme, güven kartı, yakın gelecekte tükenme, farkındalık, bilinç kartımız var. Bir de şu desteden de bir iki mesaj alalım. Evet. Size karşı duygu düşünceleri, enerjisi nedir? Şu anda ağaç kartımız var. Yıldız kartımız var. Yakın zamanda leylek kartımız geldi ve ayı kartımız geldi. Evet, şu anki size karşı duygu ve düşüncelerine baktığım zaman aslında size karşı bakışı pozitif. Hatta ağaç kartı ve yıldızlar kartı sizinle ciddi niyetlerinin olduğunu gösterir. Sizinle daha ileriye gitmek istiyor, daha fazla şey yaşamak istiyor. Eğer varsa aranızdaki sorun veya engeller, bunları aşmak istiyor, düzeltmek istiyor. Size bakışı temiz. Ben kötü bir düşünce göremedim. Sadece atması gereken ciddi adımları atamıyor diyebilirim. Biraz heyecanlı bir arkadaş galiba. Her şeyi hemen yaşamak istiyor. Sonunu düşünmüyor. Yani ileride ne olacak, ne yaparız diye düşünmüyor da anı yaşamak istiyor. Yani niyeti ciddi ama bunları hayata geçiremiyor. Davranışlarına yansıtmıyor yani. Belki birçoğunuz diyor ki bu kişi benimle gönül mü eğlendiriyor? Tamam, bir yerlere gidiyoruz, vakit geçiriyoruz, bir şeyler yaşıyoruz, paylaşıyoruz ama bana somut bir şey sunmuyor. Gelecekten konuşmuyorsunuz belki. Size anı yaşamak istiyor gibi görünüyor. Değnek şövalyesinde böyle bir enerji vardır. Tutkuları ön plandadır. Arzuları ön plandadır. Yarınlar yokmuşçasına yaşarlar. Yani bu ilişkinin de geleceğini düşünmüyor şu anda. Niyet olarak güzel niyetler varken çok da o niyetlerini göstermiyor diyebilirim. Zaten bu Joker kartında da vardır. Kupa yedilisi de bakın, bu adam düşünüyor. Planları var, hayalleri var ama hiçbir şey yapmıyor olarak gözüküyor. Çocuk gibi yani. Varoluş, tecrübe etme ve güven kartı. Size güven duyuyor, ona güven veriyorsunuz.
Bir şeyler yapmak istiyor. Evet, siz ona çok iyi geliyorsunuz. Sizinle daha fazla şey yaşamak istiyor. Sizinle gelecekte de birlikte olmak istiyor. Zihninde böylesiniz. Böyle bir yerdesiniz. Ama eyleme baktığım zaman sanki sizinle gönül eğlendiriyormuş gibi gözüküyor. Çok enteresan. Keşke biraz da size de bahsetse bu niyetlerinden. Siz de bilseniz, mutlu olsanız. Ama şu anda yok yani, duygu ve düşüncelerinde bir şey yapmak yok. Yakın geleceğe baktığımda artık küçük küçük gelmeye başlayacak size. Niye? Çünkü bu durum artık onu mutlu etmemeye başlayacak. Kupa dörtlüsü ve tükenme kartı alıyorum. Yani belki sizinle ilişkisi yüzeysel kaldı. Çok fazla ileriye gidemediniz. Bir şeyler bir yerde durdu. Tükendi. Ya iletişim bitti, ya duygular azalmaya başladı, ya sizden uzaklaşmaya başladı. Yani burada bir isteksizlik gördüm ben. Ve düzeltme enerjisinde geldiği için, o niyetlerle geldiği için sanki aranızda biraz da küçük sorunlar yaşanmış olabilir. İletişim sorunları da olabilir. Ama yakın gelecekte artık bu durum, aranızdaki bu tatsızlık onu üzmeye başlayacak. Sizi daha fazla düşünmeye başlayacak ve ne yapabileceğini düşünmeye başlayacak. Ve gelecekte size karşı bir farkındalık geliştiriyor. Size daha farklı gözle bakmaya başlayacak. Hemen yanında da bilinç kartı var zaten. Sizi daha farklı şekilde düşünmeye başlayacak artık. Niyetleri zaten güzeldi ya, ama hiçbir şey yapmıyordu. Gelecekte şöyle bir duracak, düşünecek. Tamam, ben bu kişiyle ilerlemek istiyorum da ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Ona ne veriyorum ki? Yani nasıl ileride birlikte olacağız diye düşüncelere kapılacak. Bakın, burada bir kılıç ası ve değnek üçlüsü var. Yani geleceğe dair bir adım atacağını gösterir. Sizinle şu an durumu her neyse artık onunla ilgili bir şey yapacak. Ama bu düşünerek, planlanarak yapılan bir şey olacak. Aranızdaki o durumu artık daha net bir hale getirecek. Size belirsiz davrandıysa, geçmişte çok da ilişkiyi önemsemediyse, olması gerektiği gibi yürütmediyse artık onunla ilgili bir karar alacak. Kesin ve net bir adımı var size. Konuşmuyorsanız eğer ki önce bir iletişime geçecek. Ama konuşuyorsanız, sevgiliyseniz şu anda sizinle ilgili aldığı bir kararı açıklayacak. Daha doğrusu ilişkinizle ilgili geleceğe yönelik bir kararını açıklayacak olarak görüyorum. Yani yakın gelecekte size bakış açısı değişecek ve onun zihninde daha fazla yer edinmeye başlayacaksınız. Zihni, enerjisi, sevgisi tamamen size yoğunlaşacak ve kontrolü ele alacağını da görüyorum ben. O bir şeyler yapacak yani bu ilişkinin düzelmesi için. Zaten leylek kartı onun sizinle gelecekte daha güçlü bir bağ kuracağını gösterir ve aslında evlilik niyetlerinden de haber verir bu kart bize. Yani demiştim ya, gelecek planları yapıyor. Sizle gerçekten de öyle. Bunu farklı bir desteden seçtim. Yakında bu planlarını size açıklayacak. Sadece düşüncelerinde ve niyetinde kalmayacak bu. Gelecekte ondan bizzat sözlü olarak duyacaksınız. Bakın, bu düşünceler ondan geliyor. Onun size yapacağı bir konuşma var. Bu konuşmadan çok etkileneceksiniz. Çünkü üzerinizde güçlü bir etki yaratacak konuşma bu. Sizinle artık daha fazla derinleşmek isteyecek. Bu ilişkinin adını koymak isteyecek. İlişkiniz varsa artık resmiyete taşımak isteyecek. Ve bunu artık duyacaksınız. Şu anda kaderinizdeki kişi bu kişi gibi gözüküyor. Ama bence teyit edelim. Geleceğe net bir şekilde bakalım. Evet.
Bu kişi kaderinizdeki kişi mi? Neler olacak onunla? Değnek kralı. Değnek dörtlüsü. Kupa prensi. Kupa yedilisi. Ay kartı. Tılsım ası. Kader çarkı. Kılıç dokuzlusu. Aziz kartı. Ve Azize. Sonu çok güzel bitti. Şimdi öncelikle şurayı yorumlayalım. Değnek şövalyesiydi ya. Artık değnek kralı enerjisine geçiyor. Artık kararları daha net. Daha net bir seçim yapacak. Burada değnek dörtlüsü birleşmeden, bütünleşmeden bahseder. Hatta nişanlılık habercisidir. Bazen böyle de yorumlanır. İlişkinizde bir süre devam ettiyseniz eğer ki söz, nişan gibi bir resmiyete taşıyacak olabilirsiniz. Çok kararlı gözüküyor. Burada bir kupa prensi enerjisi de var. Size karşı arzuları, tutkuları artacak, isteği artacak ama artık duygular da işin içine girmeye başlamış. Duygularda da bir artış var. Geçmişte ve şu anda çok duygu yoğunluğu görmemiştim ama duygular artmaya başlıyor gelecekte. Kupa yedilisi sizi çok fazla hayal ettiğini gösterir. Daha doğrusu gelecekte sizi daha fazla hayal edecek. Aranızdaki belirsizlikleri çözmeye çalışacak. Ki çözecek de bence. Tılsıması geldi hemen yanında. Ay kartı aradaki belirsizlikten, gizemden bahseder. Çözülememiş sorunlardan bahseder. Ortada kalmış, ne yöne gideceği bilinmeyen bir ilişkiden bahseder. Ama artık o bu ilişkinin yönünü belirleyecek. Atacağı sağlam ve net bir hamleyle birlikte bu ilişki bakın kader çarkına dönüşmeye başlıyor. Kader çarkı yolunuza onunla devam edeceğinizi gösterir. Geleceğinizde de bu kişi olacak. Hatta kader çarkı adından da çağrıştırdığı üzere kaderinizdeki kişi olacak diyor. Burada bir hüzün var. Bir çaresizlik, hüzün veya bir sorun var arkadaşlar. Ama onun tarafından çözülecek. Çünkü hemen yanında onun enerjisi geliyor. Bir de çok güzel bir şey var. Sonu çok tatlı bitiyor. Aziz ve Azize olacaksınız onunla. Yani birbirinizi çok güzel tamamlıyorsunuz aslında. Bu şu ana kadar ortaya çıkmamış olabilir. Ama gelecekte bunu ikiniz de anlayacaksınız. Birbirinize çok uyumlu iki insansınız aslında. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. Zaten bence bu ilişki evliliğe gitmeli. Gayet kutsal, gayet birbirine uyumlu enerjiler geliyor. Şu ana kadar bu bilinmemiş ama. Yani şu an ay kartı var çünkü önünde. Bu kadar uyumlu, bu kadar birbiriniz için yaratıldığınızı bence çoğunuz bilmiyor. Karşı taraf kaynaklı bu açığa çıkmamış. Ama kendisini size tamamen bıraktığı zaman, daha net olduğu zaman bu uyum artık gün yüzüne çıkacak. Devam edelim. Hala sizin kaderinizdeki kişi olarak gözüküyor. Ben geleceğe daha netleştirmek adına biraz daha bakayım. Gelecekte onunla neler bekliyor size? Kaderinizdeki kişi mi?
Evet, şimdi geleceğe baktığım zaman aranızda bir güvensizlik var sizin. Büyük ihtimalle siz ona güvenmiyor olabilirsiniz. Ama yakında onun yapacağı hamlelerle birlikte artık sizi gerçekten sevdiğini anlayacaksınız. Ona güvenmeye başlayacaksınız. Çünkü sizin daha fazla yakın olabilmeniz için adımın ondan gelmesi gerekiyor. Bakın burada daha samimi, daha güven veren, daha yakın bir ilişki var. Bunun için de karşı tarafın bir şeyler yapması gerekiyor. O yüzden sizin de beklemeniz gerekiyor. Ama yapacak. Gelecekte onun planları var. Onun yapacağı şeylerle onun sizi gerçekten sevdiğini anlayacaksınız. Hatta emin olacaksınız. Bu güvensizliğiniz, şüpheleriniz gidecek. Bunun için arkadaşlar etkili olabilir. Belki onun arkadaşları onu etkileyecek olabilir. Ya da ortak arkadaşlarınız varsa aranızı düzeltecek, aranızı yapacak olabilir. Burada arkadaş etkileri de var. Bir de finansal bir sorun var. Eğer aklınızdaki kişinin maddi durumu iyi değilse ya da bir evlilik için yeterli değilse maddi durumunu düzeltecek. Ondan sonra sizin aranızdaki aşk, sevgi güçleniyor. Eğer diyorsanız ki benim aklımdaki kişinin durumu çok iyi, böyle bir sorun yok, o zaman siz bunu dikkate almayın. Ama ben burada gördüğüm üzere aklımdaki kişilerin finansal durumunun iyi olmadığı kişiler de beni izliyor gördüğüm üzere. O yüzden öncelikle bir finansal durumunu düzeltecek, belki yeni bir işe girecek, belki iş açacak, kendi iş yeri varsa belki işleri daha iyi gidecek. Önce o parasal konularını oturttuğu zaman bakın sizin aranızdaki aşk dozu yükseliyor. Hatta onunla yeni bir aşka başlıyorsunuz ama bunu şöyle düşünmeniz lazım. Diyelim ki zaten bir aşk yaşıyorsunuz ya da yaşadınız. Geçmiştekinden çok farklı bir aşka başlıyorsunuz. Bambaşka, yani daha önce onunla hiç tatmadığınız duyguları yaşayacaksınız. Ama zaten hiç başlamadıysanız, flört veya platonikseniz sizler zaten yeni bir aşka başlıyorsunuz. Bakın onunla başladığınız aşk kadersel bir aşk. Aranızda sizin derin bir bağ var, önemli bir bağ var. Kadersel buluşmalarınız olacak gelecekte. Sizin yollarınız ona çıkıyor. Yani kaderinizdeki kişi diyebilirim. Net bir evlilik alamadık şu anda ama kaderinizde olduğunun sinyalleri var. Bir de son olarak şu desteden bakalım ne diyecek bize. Son olarak bu ilişkiye dair bize ne söylersin? Leylek enerjisi geldi. Yine derin bir bağdan bahseder. Sizin ilişkinizin ciddileşeceğinden bahseder. Seviye atlayacağınızdan bahseder. Şu bulutların yanına bir kart daha alayım. Artık belirsizlikleriniz ortadan kalkıyor. Engeller ortadan kalkıyor, sorunlar çözülüyor ve çapa enerjisiyle birlikte artık kök salıyorsunuz. Limana demir atmak gibi, yani ciddi adımlar atılmaya başlayacak. Şimdi ev kartı çıkarsa ya da yüzük kartı çıkarsa hiç şaşırmam. Yıldızlar kartı çıktı, zaten çok olumlu bir karttır. Onunla devam edeceksiniz. Yüzük kartı çıkarsa hiç şaşırmam demiştim. Hissediyorum demek ki. Yüzük kartımız geldi. Yani evet, şu anda emin oldum. Evet, öncesinde bir süreç var yaşamanız gereken ama sonuca bakacak olursak evet, bu insan kesinlikle kaderinіздeki kişi. Bunu gelecekte anlayacaksınız ama. Hep ciddilik kartları geldi. Bulutlar haricinde 4 kartta pozitif gelişmelerden bahseder, ciddiyetten bahseder, ilişkinin kökleşmesinden bahseder. O yüzden ben size söyleyebilirim ki
bakın size, eğer kadınsanız size bir yüzük geliyor. Alyanslar yolda. Erkekseniz tabii ki sizin yapmanız gerekiyor bu işi. Ama siz de şöyle düşünün erkek izleyiciler. Onu evliliğe ikna edeceksiniz. Evlilik kafasına girmeye başlayacak. Siz de o ışığı gördüğünüz zaman evlilik teklifi edebilirsiniz. Kadınlar bu konuda daha rahat tabii ki. Her şeyi karşı taraf yapacağı için o teklif ondan size gelecek. Ama şu ana kadar onunla ne yaşadıysanız yaşayın. Bambaşka bir aşk göreceksiniz. O yaşadıklarınıza hiç benzemeyecek yani. Onun duygularının yoğunlaşması size olan davranışlarını değiştirecek. Romantik sürprizler yapabilir. Hediyeler alabilir, güzel mekanlara götürebilir. Güzel anılar biriktireceksiniz gibi duruyor gelecekte. Ve bu ilişkiye dair hiçbir sorun kalmıyor. Kafanıza takacağınız, şüpheye düşeceğiniz hiçbir olumsuzluk bırakmayacak size. Gayet net, berrak bir şekilde ilişkiye devam ediyorsunuz. Hatta ilişki demeyeyim artık tamamına erecek. Bu ilişki evlilikle taçlanacak. Çok net geldi. Siz de bu enerjiyi en kısa zamanda hayatınıza çekmek için yorumlara evet yazabilirsiniz. Aynı zamanda abone olup videoyu beğenirseniz alma verme dengesini sağlamış oluruz ve hayatımıza daha sağlıklı şekilde devam edebiliriz. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.